Videonun başlığı sanki gençlerin gittiği bir mekandan bahsediyormuş gibi gözükse de aslında durum biraz farklı. Eğer benim yaşımda ya da daha ileri bir yaştaysanız bazı tipleri gördükçe midenize kramplar giriyor olabilir. Eyvah, gençlik nereye gidiyor diye. Birçok noktada fikir ayrılıkları olan insanların söz konusu gençlik olduğunda bu kadar kolay birleşebilmeleri gerçekten ilginç. Sokaktaki herhangi bir yetişkine gençliğin durumunu sorsanız, bu ülkeyi bunlara mı emanet edeceğiz gibi bir cevap alma ihtimaliniz yüksek. Emin olun benzer bir durum üniversitedeki hocalar için de geçerlidir. Hani her üniversitede çok yaşlı bir hoca vardır ya, gençliğin şu anki durumundan pek de haz etmeyen. Onlara göre şimdiki kuşakta hiç iş yoktu. Ne ders çalışıyorlardı ne de zorlamaya geliyorlardı. Oysa kendilerinin zamanında durum öyle miydi? Değildi tabii. Çünkü senin zamanında makaleler bile papirüse yazılıyordu. Nasıl aynı olabilsin ki? Şaka bir yana nedir bu geçmişte yapılmışa karşı olan saygı merakı? Hele söz konusu sanat ve edebiyatsa kim ne yaparsa yapsın asla eski üstadlar gibi olamayacaktık. Bu mantıkla en eski üstada gittiğimizde durumun hiç de böyle olmadığını görebiliriz sanırım. Aslında bu kısır döngüyü en iyi kıran bilim ve teknolojidir. Siz hiç duydunuz mu? Ya akıllı telefonlar çok iyi ama hiçbiri Graham Bell üstadın telefonunun yerini tutmaz diyen birini duyamazsınız. Çünkü bilimin geçmişle pek de işi olmaz. Yönü her zaman ileridir. Tıpkı gençlerde olduğu gibi. Gelin ne demek istediğimizi en baştan alalım. Bugünün gençleri lüks ve gösteriş düşkünü, saygısız, baş kaldıran, geveze ve obur yaratıklardır. Bu söz her ne kadar apartman yöneticisi olan emekli komşunuza aitmiş gibi dursa da milattan önce 400 yılında söylendiğini belirtelim. Sümer, Mısır ve Yunan medeniyetlerine ait birçok metne baktığımızda gençlerin davranışının sürekli eleştiri konusu olduğu görülmektedir. Bu bakış açısı tüm insanlık tarihi boyunca devam etmiştir. Mesela 1627 yılına ait şu görsele baktığınızda eskiden gençlerin kitap okuyan, savaşan kişiler olduğu ama günümüzde eğlence ve oyun düşkünü kişilere dönüştüğünden bahseder. Ne kadar tanıdık değil mi? Tüm tarih boyunca yetişkin kişilerde dönemin koşullarının gençliği kötü etkilediğiyle ilgili korku ve endişeler hep bulunmuştur. Sosyolog David Finkelhor 2011 yılında yayınladığı makalesinde bu durumu ifade etmek için yeni bir terim kullanır. Juvenil ve paranoia kelimelerinden oluşturmuş olduğu juvenoia terimi böylece literatüre girmiş olur. Yani eyvah gençlik çok bozdu durumu. Peki juvenoia durumunun sebebi nedir? Aslında konuyla ilgili çok fazla neden olmakla birlikte bu videoda sadece bir tanesi ele alınacak. Bizlerin yani yaşlıların en büyük sorunu kendi geçmişi de dahil olmak üzere tüm geçmişi günümüz perspektifinden analiz etmek. Yani biz de bir zamanlar gençtik ama o dönem sahip olduğumuz beynin özelliklerini çok çabuk unuttuk. Aslında ergen beyni dediğimiz o mükemmel beynin sahip olduğu özellikleri hatırlayabilseydik tarih boyunca yaşanmış olan birçok kuşak çatışması muhtemelen hiç yaşanmayabilirdi. Tüm vücudun neredeyse metamorfoz geçirdiği ergenlik döneminde beynimizde de çok önemli değişimler olur. Bunlardan en önemlisi prefrontal korteks ve limbik sistem arasındaki ilişkidir. Beynin ön kısmında yer alan prefrontal korteks seçenekleri analiz eden, risk değerlendirmesi yapan, duygularımızı kontrol etmeye çalışan ve geleceği de düşünerek doğru kararlar vermeyi sağlayan bir bölgedir. Limbik sistem ise duygularımızın yer aldığı o müthiş bölge. Ergen beyninde yapılan çalışmalar limbik sistemin prefrontal korteksten önce geliştiğini göstermekte. Zaten o nedenle gençler bu dönemlerde duygularını en üst seviyede yaşarlar ve asla yapmaz dediğimiz birçok şeyi çok kolay yaparlar. Sonuçlarını düşünmeden ne kadar kolay risk alabildiklerini YouTube'da yer alan milyonlarca challenge videosundan bir tanesini izleyerek görebilirsiniz. Çünkü bu anlamsız isteğini tekrar gözden geçirmesini isteyecek olan prefrontal korteks henüz tam anlamıyla gelişmemiştir. Söz konusu ergen beyni olduğunda bir diğer önemli kısım da beyindeki ödül merkezidir. Çocuk, ergen ve yetişkinde yapılan çalışmalar ödül merkezinin en duyarlı olduğu beynin ergen beyni olduğunu göstermekte. Bu sayede işin ucunda bir ödül olduğunda ergen beyni çok daha hızlı ve kalıcı öğrenebilmekte. Bu da mükemmel bir özellik. Ama bu özellik bilgisayar oyunu ve madde kullanımı gibi ödül merkezini uyaran durumlara karşı bağımlılığın daha kolay gelişmesine neden olabilir. Özetle gerek prefrontal korteksin bu durumu gerekse de ödül merkezinin aşırı hassasiyeti biz yetişkinlerin asla anlamlandıramadığı birçok davranışın gelişmesinin altında yatan en önemli dinamiktir. Bu durum sürekli bir şekilde ergen beynini risk almaya, keşfetmeye ve bağımsızlığını kazanmaya doğru iter.
Meseleye evrimsel perspektiften baktığımızda genetik açıdan farklı popülasyonlar oluşturabilmek amacıyla gençleri aile güvenliği dışına çıkarabilecek bir dinamik söz konusu aslında. Yani bir varoluş mücadelesi. Juvenia dediğimiz durum ve yetişkinlerin gençlere olan negatif yaklaşımı da muhtemelen bu amaca hizmet etmekte. Zaten benzer bir durum gençlerde de söz konusu. Ergenlikle başlayan süreçle beraber çevresindeki yetişkinleri küçük görme, hatta onlardan utanma duygusu yine benzer bir amaca hizmet etmekte. Yani kendi ayakları üzerinde durabilen bu canlının artık aileden kopma vakti gelmiştir. Belki bir gün ergen beynini tüm detaylarıyla masaya yatırırız ama son olarak şunun altını çizelim. Ergen beyni müthiş bir enerjiye sahip mükemmel bir beyindir. Bu güç ve enerji tüm insanlığı aydınlatabileceği gibi onu yok etme potansiyeline de sahiptir. O yüzden çok iyi anlaşılıp yönlendirilmesi gerekir. Yani yetişkinlerin Juvenia dediğimiz bu endişeden kurtarmaları ve gençliğe güvenmeleri şart. Beyni bu şekilde çalışan bir çocuğu risklerden uzak tutma ihtimaliniz yok. Bunun için boşa çaba harcamayın. Ama riskin şeklini değiştirebilirsiniz. Mesela çatıdan çatıya atlama konusunda risk almayı göze alabilen birini kalabalığın karşısında performans göstereceği bir başka riske yönlendirme konusunda motive edebilirsiniz. Son sözümde bu videoyu izleyen genç arkadaşıma, sen bu videoyu izlerken beynindeki nöronlar arasında bir takım bağlantılar kurulmakta. Şu dönemde yaptığın her şeyin bu bağlantıların şekillenmesinde rol olacağını asla unutma. Hani bir laf vardır ya, buralar bir zamanlar dutluktu diye. İşte şu an tam da o vakittesin. Şu dönemde beynine yaptığın yatırımın getirdiği kazanç hayatın hiçbir döneminde bir daha karşına çıkmayacak. O yüzden beynine iyi bir yatırım yap. Enstrüman çalmayı dene, sporla ilgilen, yeni bir dil öğren ve bol bol kitap oku. Hata yapmaktan asla korkma. Çünkü öğrenmenin ve keşfetmenin temelinde hata yapmak vardır. Beyninde öyle güzel bağlantılar kur ki yetişkin hale geldiğinde hem gençliğin aslında nereye gittiğini bil, hem de en son nöronuna kadar kullanabileceğin güzel bir beynin olsun. Zira tüm gençliğin ihtiyacı olan tam da bu.